Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Psikoloji veya ruh bilimi, davranışlarımızı ve zihnimizi inceleyen bir bilim dalıdır. Bilinçli ve bilinçsiz olayları incelediği gibi aslında daha çok duygu ve düşüncelerimize yoğunlaşır. Beynimizin günde 12.000 ila 50.000 arasında inanılmaz sayıda düşünce ürettiğini düşünürsek, psikoloji çok kapsamlı bir bilimsel alandır. İnsan olarak ne olduğumuzu çözmeye ve anlamaya çalışan bilim insanlarının çalışmaları sonucunda her gün daha çok şey öğreniyoruz. Ama hala bilmediğimiz çok şey var. Çalışmalarda insana dair çok ilginç gerçeklerle karşılaşılıyor. Bunların bazıları artık bizim için sıradan bilgiler haline gelmişken bazıları ise büyüleyiciliğini koruyor. Bu videoda size başınızı döndürecek bazı psikolojik gerçeklerden bahsediyoruz. Bir B planınız varsa A planınızın işleme olasılığı daha azdır. Pensilvanya Üniversitesi'ndeki bilim insanları gönüllüler üzerinde bir deney yaptılar. Deneyde katılımcıların performanslarını ölçmeye yarayan bazı testler uygulandı. Katılımcılardan yedek bir B planı olanlarda B planı olmayanlara göre performans ve motivasyon düşüklüğü gözlendi. Psikolojide buna beklenti teorisi deniyor. 1964 yılında Viktor Harold Wurm tarafından geliştirilmiştir. Beklenti teorisi temel olarak sizin bir şey için başarılı olmayı bekleyip beklemediğinizle ilgili bir durumdur. Herhangi bir iş ya da durumla ilgili eğer bir B planına sahipseniz o iş ya da durumla ilgili motivasyon ve performans kaybı yaşamanız çok olasıdır. Esneyen birini gördüğünüzde siz de esnersiniz. Gece uykunuzu güzelce aldınız, sabah neşeli ve enerjik bir şekilde kalkıp iş yerine geldiniz. Yeni iş gününe ve birçok şeyi kotarmaya hazırsınız. Tam bu esnada karşı masanızdaki arkadaşınız iğrenç bir sesle esnemeye başladı. İşte tam da o anda sabah neşeli ve enerjik, birçok işin üstesinden geleceğini düşünen siz de kendinizi bir anda esnerken bulabilirsiniz. Bu bir yanıt esnemesidir. Nedenini açıklayan çeşitli teoriler vardır. Esnemenin bulaşıcı olduğunu bile iddia edenler olmuştur. Fakat en akla yatkın olanı bu yanıt esnemesinin insandaki empati duygusunu gösterdiğini ileri süren görüş. Yanıt esnemesi henüz empati duygusu gelişmemiş masum çocuklarda ve zeka geriliği olanlarda pek görülmez. Büyük trajediler konusunda tek bir kişiyi daha çok önemsiyoruz. Bilim insanlarının yaptığı bir çalışmada insanların bağış yapmak konusundaki davranışları incelendiğinde enteresan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Katılımcılara belirli uyaranlar verilerek yapılan çalışmada birinci gruba aç bir çocuk resmi, ikinci gruba ise dünyada milyonlarca insanın ölümüne sebep olan açlıkla ilgili istatistik veriler gösterilmiştir. Üçüncü gruba da hem aç çocuk resmi hem de istatistikler verilmiştir. Araştırma sonunda yalnızca istatistik veriler gösterilen ikinci grubun bağış oranının en az olduğu saptanmıştır. En çok bağış yapan grubunsa yalnızca aç bir çocuk resmi gösterilen birinci grup olduğu ortaya çıkmıştır. Psikologlar bunun sebebini şöyle açıklıyor. Eğer bir sorun çok büyükse kendimizi çaresiz hissediyoruz ve çabalarımızın önemsiz olacağını düşünüyoruz. Açlıktan ölmek üzere olan bir çocuğu kurtarmaksa dünyadaki açlığı sona erdirmekten daha ulaşılabilir görünüyor. Başlangıç ve bitişleri hatırlamak daha kolay. Diyelim ki market alışverişi için bir liste hazırlayıp cebinize koydunuz ve yola koyulup markete vardınız. Orada elinizi cebinize attınız, aradınız, taradınız ama liste ortada yok. Bu durumda evdeyken listeye neler yazdığınızla ilgili beyninizi zorlamaya başlarsınız. Ama nafile, hatırlayamadığınız şeyler var. İç sesiniz bir şeyler daha olmalıydı der ama siz hatırlayamazsınız. Böyle bir durumda kalırsanız eve vardığınızda listeyi kontrol edin. Sadece listenin başındaki ve sonundaki şeyleri hatırladığınızı göreceksiniz. Ortadakileri hatırlamanız zor. Bunu pek çok şeye uyarlayabilirsiniz. Mesela katıldığınız bir sunumun sadece baş ve son kısmını hatırlarsınız. Ortadaki bilgiler biraz silik kalır. Bilim insanları bu duruma seri konum etkisi diyor ve hatırlama doğruluğunun bir ögenin çalışma listesindeki konumuyla ilintili olduğunu söylüyor. Bir olumsuz deneyim 5 olumlu deneyimi unutturur. Şimdi sizinle bir deneme yapalım. Akşam eve gittiğinizde geride bıraktığınız günün nasıl geçtiğini düşünün ve yaşadıklarınızı aklınıza getirin. Genellikle trafik çilesi,
işe geç kalmak, biriyle ağız dalaşına girmek gibi negatif şeyleri hatırladığınızı göreceksiniz. Oysa gün içinde pek çok olumlu şey de yaşamış olabilirsiniz. Ancak üzerinizde iz bırakanlar ve aklınızda kalanlar genellikle olumsuz deneyimlerdir. Oranlayacak olursak gün içinde 5 olumlu şey yaşamış olsanız bile eğer bir tane olumsuz şey varsa siz onu hatırlarsınız. Bilim insanlarının negatiflik ön yargısı dediği bu durum kimsenin hatası değildir ve sinir sistemimizin bir oyunudur. Yemeği bir başkası yaptığında daha lezzetlidir. Başkaları tarafından yapılan ya da dışarıda restoranlarda yenilen yemeklerin neden daha lezzetli geldiği ile ilgili bir fikriniz var mı? Buna anne yemekleri de dahil. Elbette annelerimiz yemeğe sevgilerini, şefkatlerini de katarlar ama bilim insanlarına göre işin esası farklı. İnsan kendine yemek hazırlarken süreç o kadar uzun geliyor ki yemek yeme heyecanı törpüleniyor ve sofraya oturduğunda daha az zevk alıyor. O yüzden annelerinizle ya da eşlerinizle iyi geçinmeye devam. Beklemek ateşten beterdir. Bir yakınınız, arkadaşınız ya da patronunuz size konuşmamız gerek dediğinde hiç midenize kramp girmiş gibi hissettiğiniz oldu mu? Böyle bir durumda aklınıza hemen 1 milyon tane kötü şey gelir. Eğer arayan eşiniz ya da sevgilinizse, romantik bir partnerseniz bile hemen aklınıza sizden ayrılacağı filan gelir. Eğer konuşmak isteyen patronsa kovulacağınız düşüncesine kapılacağınız nettir. Bilim insanları bu duruma belirsizliğin sebep olduğunu, bu yüzden insanın bilmeyi ve netliği tercih ettiğini söylüyor. Çünkü beynimiz bilmediğinde olası sonuçları tahmin etmek için aşırı hız yapıyor ve bu düşünceler arasında da negatif olanlar ağır basıyor. Katı olan kuralları çiğnemek isteriz. Kural ve kaideler şüphesiz insanların daha derli toplu yaşamasına katkıda bulunurlar. Fakat toplum içerisinde kurallara karşı bir tepkisellik olduğunu sıkça gözlemleriz. Buna bilim insanları reaktans diyor. Psikolojik tepkisellik kuramı veya karşıt tepki kuramı diyenler de var. İnsanların davranışsal özgürlüklerinin çeşitli kurallar ya da düzenlemeler yoluyla kısıtlanması ya da hepten ortadan kaldırılması durumlarında ortaya çıkıyor. Bireylerde de belirli bir görüşü veya tutumu kabul etmesi için ağır bir baskı uygulandığında ortaya çıkabiliyor. Bu tepkiselliği en fazla gençlerde görüyoruz. Baskı altında olduklarını hissettiklerinde sadece kuralları çiğnemekle kalmıyorlar, gençliğin verdiği tecrübesizlikle başka riskli işlere de kalkışabiliyorlar. Tatlı şeyleri mıncıklamak isteriz. Yavru kediler, yavru köpekler, civcivler ya da bebekler. Bunları gördüğümüzde içimizden onları kucaklamak, sıkmak ve mıncıklamak gelir. Herhangi bir zarar verme arzusu taşımasak bile sevimli şeylere karşı bir ısırma, sıkma dürtüsüne sahibizdir. Bilim insanları buna sevimli saldırganlık diyor. Sebebine gelince, davranışsal sinir bilim, sevimli saldırganlıkta çok güçlü pozitif duyguların ortaya çıktığını, ancak karşımızdaki sevimli şeye zarar verme ihtimali dolayısıyla negatif duyguların da iyi olma halini dengelediğini söylüyor. Yani beynimiz sevimli şeyler karşısında yükselen duyguyu düzenlemek için negatif duyguya da ihtiyaç duyuyor. Bizi teyit eden şeyleri kayırıyoruz. Hepimiz ister istemez kendi doğrularımızı ve bildiklerimize en yakın şeyler dile getirenleri daha çok dikkate alırız. Evimizde kendi görüş ve düşüncelerimize uygun haber kanalları açıktır. Arabamızda dinlediğimiz radyo kanalları aynı şekilde bizi teyit eden kanallardır. Bilim insanları bu duruma doğrulama ön yargısı ismini veriyor. İnsanlar kendi inançlarını, düşüncelerini ya da tezlerini teyit eden bilgi kaynaklarını kayırmaya ve öne çıkarmaya meyilli oldukları kadar, bu inanç ve düşüncelere ters olan bilgi kaynaklarını da görmezden gelmeye, yok saymaya meyillidirler. Lisede dinlediğimiz müzik unutulmuyor. Hayatımızda birçok olumlu etkileri olan müzik endorfin salgılanmasını sağlar ve olumlu duygusal tepkileri tetikler. Müziğin beyin işlevlerini geliştirdiği, depresyonun hafifletilmesinde yardımcı olduğu ve kronik ağrıları azalttığı da gözlenmiştir. İyi müzik dopamin salınımını tetikleyerek insana kendini iyi hissettirmesinin yanında insanı eskilere de götürür. Özellikle lise yıllarında dinlenen müzikler en çok akılda kalan müzikler oluyor. Bunun sebebi aslında gençlerin 12 ila 22 yaşları arasında her şeyin öneminin arttığını hissetmiş ve öğrenmiş olmaları.
Müzik de buna dahil tabii. Bilim insanları ilk gençlik yıllarımızda müzikle bağlantı kurduğumuzu ve bu bağın hiç kaybolmadığını söylüyor. Belirsiz boşlukları beyin dolduruyor. Bazen evden çıktıktan sonra acaba pencereleri kapattım mı kapatmadım mı, muslukları kontrol ettim mi gibi sorular aklımıza gelir. Ve hemen beynimiz devreye girerek bu boşlukları doldurur. Yanlış hatırlasak bile kısmen ya da tamamen sahte anılarla bizi yaptığımıza inandırır. Biz de bu inançla rahatlarız. Fakat bu psikolojik durum ileri bir hal aldığında disosyatif bozukluklar görülmeye başlar. Disosyatif bozuklukta kişiler bir şeyi yaptıklarını mı yoksa yapmayı akıllarından mı geçirdiklerini bir türlü hatırlayamazlar. Böyle durumlarda uzman yardımı almalısınız. Nesnelerde neden insan yüzleri arıyoruz? Bazen bulutları seyrederken onlardan çeşitli şekiller yaratırız. Bazen bir insan yüzü hayal ederiz, bazen de başka anlamlı görüntüler uydururuz. Sadece bulutları izlerken değil, aslında bunu tüm nesnelerde, hatta dinlediğimiz müzikte bile yaparız. Bilim insanlarının pareidolia ismini verdiği bu durum bir hatalı algılama eğilimidir. Buna yaygın bir örnek, ayda bir adam yüzü olduğu inancıdır. Aslında tüm bu hatalı algılama eğilimleri beynimizin bize oynadığı bir illüzyondan ibarettir. Beynimiz rastgele gelen uyaranlara daha önceden bildiği bir bilgiyi çağırarak tepki veriyor. Sosyal bir varlık olan insanoğlu diğer varlıkları tanımlamak için onlarda bir nevi en iyi bildiği görüntüyü yaratıyor. Beklentiniz yüksekse motivasyonunuz artar. Bilim insanlarının Pygmalion etkisi veya Rosenthal etkisi diye tanımladıkları bu duruma göre belirli bir alanda yüksek beklentilere sahipseniz bu daha iyi bir performansa yol açacaktır. 1960'larda yapılan ünlü bir çalışmada araştırmacılar öğretmenlere rastgele seçecekleri öğrencilere aslında onların ne kadar kabiliyetli ve yüksek IQ derecesine sahip öğrenciler olduklarını söylettiler. Yüksek potansiyeli olduğu söylenen öğrencilerin gerçekten de yüksek başarı elde ettikleri gözlendi. Yani insanlar başkalarının kendileriyle ilgili beklentisini algıladıklarında sonunda bu beklentiyi doğrulamak için bir motivasyona sahip oluyorlar ve bu da başarı şansını arttırıyor. Beynimiz uzun vadeli düşünmez. Hepimiz uzun aylara ve yıllara dayanan planlar, programlar, projeler yaparız. Bunların olması için de sürekli bir çabanın içerisinde oluruz. Fakat beynimiz için daha yakın vadeli, daha acil ve daha önemsiz görevler daha çekici gelir. Çünkü bunlar daha kolay ve hemen halledileceği için anında tatmin sağlayabilir. Beynimizin tatmin hissi yaşamaması durumunda beyin tembelliği yaşarız. Bu da unutkanlık, odaklanamama, konsantrasyon eksikliği, algılama eksikliği, öğrenme ve ezberleme zorlukları, beyinde ağırlık hissi, dikkatsizlik, tahammülsüzlük ve çabuk sinirlenme gibi sıkıntılar yaratır. Yeni şeyler öğrenmede de problemler olabilir. Bu yüzden uzun vadeli planlar yapıyor olsak bile beynimizin seveceği gündelik, saatlik, hatta dakikalık uğraşlarla onu çalıştırmayı ihmal etmemeliyiz. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.